Merhabalar canlarım. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. İkizler Burcu arkadaşlarım. Özellikle yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım. Niye böyle belirttim? Çünkü geçenlerde bir yorum aldım. Neye göre belirliyorsunuz yorumlarınızı diye. Tabii ki yükselen burçlar referans alınıyor arkadaşlar. Takip edenleriniz varsa biliyordur zaten. Şimdi yeni haftayı konuşacağız. 1 Şubat 2022, 6 Şubat 2022 haftasını konuşacağız. Biliyorsunuz bir yeni ayla başlıyoruz bu aya. Sizin 12. eviniz ve 9. eviniz burada oldukça hareketli. 9. evinizde bir terk etme durumu söz konusu. Çünkü Uranüs ve Güneş'in bir karesi olacak arkadaşlar. Burada Satürnyen bir durum söz konusu. Belki uzak yolculuklarla alakalı, dış ticaretle alakalı, eğitim hayatınızla alakalı ya da uzaklardaki yakınlarınızla alakalı, akrabalarınız ya da büyük baba, büyük anne gibi kişilerle alakalı bir takım gündemler olabilir. Burada tabii bu Satürnyen olduğu için biraz öğretici olacak. Belki siz akademik kariyerinizde bir yükseliş eğilimindesiniz ve orada birazcık tabii ki zorlanmalar söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu hem geliştirici hem biraz zorlayıcı bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Fakat bunun yanı sıra Uranüs'ün burada çok güzel açıları da var. Özellikle kariyerinizle alakalı bir terfi durumu ya da farklı kalabalık bir yere girme, kurumsal bir şirkete girme gibi bir durum söz konusu. Bu aynı zamanda evlenmek de olabilir tabii ki. Çünkü sizin bu arada 8. eviniz 8. evinizde şu anda Venüs, Merkür, Plüto ve Mars var. Yani bayağı hareketli bir gündem var. Parayla alakalı durumlar. Hatta anlaşmalarla alakalı durumlarda da hareketlenmeler var. Ben de Mars'ın burada yönettiği durumlar sizin daha çok iş hayatınızla alakalı. Bir de burada sizin evlilik hayatınızı yöneten gezegen Jüpiter. Dolayısıyla bu bir evlilik alameti de olabilir. Bunun dışında ekstra gelirlerinizin oldukça güzel olacağını söyleyebilirim. Bu dönemde tabii ki daha önceden gelen bir etki bu. Şiron sizin 11. evinizde. Yani diyor ki sosyal desteklerden yara alabilirsin. Çok fazla desteklere kapılma. Oralarda sıkıntı var diyor. Dolayısıyla zaten Şiron'un da çok belirgin bir açısı yok ama siz bu ekstra gelirlerle alakalı prim ya da belki farklı bir alanda ek iş yapıyorsunuz. Bu durumlarla alakalı ortaklıklardan ziyade kendi kendinize bir şeyler yapmanız daha iyi olacaktır diyor. Tabii ki ay haftanın ilerleyen zamanlarında 10. eviniz, 11. eviniz ve 12. evinizi ziyaret edeceği için hafta sonuna doğru biraz daha içe çekileceğinizi söyleyebilirim. Hafta sonundan 1-2 gün önce mesela Perşembe, Cuma günleri buradaki Şiron'la da ayın bir kavuşumu olacağından dolayı sosyal çevrenizle alakalı daha dikkatli olursanız güzel olacaktır. Biz tabii ki şimdi kartlarımıza da soracağız. Bakalım durumlar nedir? Yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Bakalım sizleri neler bekliyor? Toprak üçlüsü. Bir destek arkadaşlar. Belki de askıya alındı. Bir terfi durumunuz var. Ya da işle alakalı bir onay sürecindesiniz. Onay bekliyorsunuz. Bununla alakalı bir bekleme sürecinin artık bittiği ve desteklenme ile alakalı güzel zamanlar olacağını söylüyor kartlarımız. Yani bayağı da uzamış aslında. Yani bulunduğunuz yeri de bırakmıyorsunuz bu dönemde tabii ki. Belki de e, hani seçenekler şu anda sizi çok tatmin etmiyor olabilir. Ama sadece bunun askıda olduğunu gösteriyor. Yani bu hayal kırıklığının
son bulacağını müjdeliyor arkadaşlar. Özellikle bayan figürlerden bir desteğiniz var. Belki bir yakınınızla ya da arkadaşınız, iş çevrenizden birisi olabilir. Parayla alakalı bir takım sıkıntılar, sürtüşmeler var burada. Bir miras durumu da olabilir bu aynı zamanda. Orada bir anlaşmazlık durumu olabilir arkadaşlar. Gelecek bir teklif var size. Hani o işi bırak da buraya gel gibi bir teklif sunulacak size. Fakat siz zekanıza danışarak bunu yapmayacaksınız. Dolayısıyla gelebilecek aksaklıklara da izin vermeyeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Evet, çok güzel bir ilerleme söz konusu. Yani bir yere sağlam bir yere girmeniz söz konusu arkadaşlar. İş alanınızla alakalı. Burada çok güzel bir ilerlemeniz var. Ve çok huzurlu olacağınız bir yer burası. Eğer yeni bir yerse ya da terfi ediyorsunuz belki de buranın bir huzurunu tadacaksınız. Yani kaymağını yiyeceksiniz daha doğrusu. Çok güzel görünüyor. İşle alakalı durumlar, destekler. Tabii ki bayan figürlere burada lütfen dikkat edelim. Orada sanki çok da sözüne güvenilmez insanlar varmış gibi duruyor. Duygusal hayatımız, aşkla alakalı neler var bakalım. Su sekizlisi, ilerlemeyen, kopuk bir ilişkiden bahsediyor. Ateş beşlisi, yani burada bir maalesef rekabet ortamından yenik çıkma durumu söz konusu. Yani artık tamam, vazgeçtim, ben bu işte yokum dediğiniz bir durum var belki de. Ama güçleniyorsunuz. Yani bir acı, sıkıntı var. Yaşanmış bir acı, sıkıntı görünüyor. Fakat siz burada çok güçlü görünüyorsunuz. Yani belki de çok ilgilenmediniz partnerinizle. O dönemde belki o da kendi yoluma gitmeliyim diye düşündü. Karşı taraftan bahsediyorum. Ama şimdi hani belki de biraz ilgilenmeye mi karar vereceksiniz artık? Ama yine de içinizde biraz kuşkular var gibi görünüyor. Tartışmalı bir durumdan sonra bir kopukluk olmuş sanki. Çok güven vermeyen bir kişi. Burada işte sizin kafanızı kurcalayan bir durum olmuş. Bir sorun oluşmuş yani duygusal hayatınızda. Ve sanki ilişkide bitmiş gitmiş gibi görünüyor. Daha çok su grubu burçları gibi. Belki de eşinizdi bu. Çünkü ağaç kartının gelmesi burada aileyi temsil eder. Ya da evlilik yolunda gidiyordunuz. Böyle bir durum olmuş. Karşı taraf çabalayacak arkadaşlar. Fakat deste diyor ki artık geçmişe bir sünger çek. Çünkü yeni enerjilere açılman gerekiyor. Yeni enerjiler geliyor arkadaşlar bu arada. Hani geçmişten dönüş olur mu diye sorarsanız evet. Burada bir geri dönüş var. Fakat deste diyor ki sen kendi yoluna git. Geçmişe bir sünger çekmelisin diyor arkadaşlar. Bu tabii ki destenin tavsiyesi. Siz kendi hayatınıza göre tabii ki en iyisini kendiniz bileceksiniz. Şimdi gönlüm boş, kimse de yok diyen arkadaşlarım, evlilik potansiyeli olan bir kişiden bahsediyor. Geçmişten tanıdığınız birisi olabilir. Ayrılık yaşadığınız birisi olabilir arkadaşlar. Belki bir iş yerinde tanıştığınız bir kişi, daha net olması için kalabalık bir ortamda tanıştığınız bir kişi bu. Daha önce belki de bir ilişkiniz vardı, ayrıldınız. Bu kişiyle tekrar bir görüşmeniz olacakmış gibi görünüyor. Daha çok toprak grubu burçlarına mensup bir kişiymiş gibi görünüyor arkadaşlar. Yine geçmişle alakalı çıktı. Ama deste ne demişti bize? Geçmişe bir sünger çek demişti. Belki çok daha önce ayrıldığımız bir kişi ise evet olabilir. Ama yeni bir
kişi ise bu, yani henüz ayrıldığımız bir kişi ise bunun için yeniye açıl diyor. Yani geçmişe onay vermedi açıkçası. Ama daha önce yaşadığımız bir ilişki ise ve ayrıldıysak bu kişi için evet diyor deste. Ne kadar ilginç değil mi? Net bir şekilde bize cevap veriyor. Evet arkadaşlarım, bu haftalık açılımımız bu şekilde. Yeni açılımlarda tekrardan görüşürüz. Blogumu da ziyaret ederseniz sevinirim arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.